Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına hem çok pratik, hem çok çabuk hazırlanan, hem de her yemeğin yanına yakışan bir turşu tarifi hazırladım. Soğan turşusu yapıyoruz. Bu şekilde irili ufaklı mor soğanlarım vardı. Ben onlarla turşu yapmak istedim. Siz beyaz soğan da kullanabilirsiniz. Her türlü soğandan yapılabilir bu turşu. Öncelikle soğanlarımızı soyup ayıklıyoruz, temizliyoruz. Daha sonrasında ise bu şekilde halkalar oluşturacak şekilde doğruyoruz soğanlarımızı. Eğer soğanlarınız benimki gibi büyükse, yani bir kavanoza sığamayacak kadar büyükse, bu şekilde ortadan ikiye keserek de kullanabilirsiniz ya da dilediğiniz gibi doğrayarak kullanabilirsiniz soğanları. Daha küçük soğanlarla yaptığınız zaman halka halka sunum olarak da daha sonrasında tüketirken çok yakışıyor, ama dediğim gibi diğer türlü de doğrama yöntemiyle de hazırlarsanız çok lezzetli olacaktır. Soğanlarımızı doğrama işlemini tamamladıktan sonra hemen kavanozlama işlemine geçiyoruz. Bu şekilde fazla bozmamaya dikkat ederek, formunu koruyarak soğanlarımı kavanozuma yerleştiriyorum. Daha sonrasında soğanlarımın aralarına defne yaprağı koyuyorum. Bu şekilde minik kavanozlar kullandım. Tüketmesi çok daha kolay oluyor. Tek seferde açınca tek bir kavanozu tüketebiliyoruz. Bu şekilde hazırlamak istedim. Daha sonra arasına da tane karabiber ekledim. Doğramış olduğum, dilimlemiş olduğum limonlarımı da bu şekilde kavanozuma yerleştiriyorum ve kavanoz dolana kadar soğanlarımı yerleştirmeye devam ediyorum. Limon ve defne yaprağı bu turşu için tamamen isteğe bağlı. İsterseniz eklemeyebilirsiniz, ama karabiberi eklemenizi tavsiye ederim. Hatta defne yaprağı ve limonla mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bazı turşu tariflerinde karanfil de ekliyorlar. Ben bir kere öyle de denemiştim ve çok lezzetli oluyor. Harika bir aroma veriyor. Dilerseniz tane karanfil de ekleyebilirsiniz. Küçük kavanozlarımın yanında bir tane de yarım litrelik kavanoz dolduruyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi bu sefer de formuna dikkat etmeden tamamen diğer turşularda yaptığımız gibi bastırarak içine dolduruyorum turşularımı ve yine defne yaprağı, limon ve karabiber serpiştiriyorum aralarına. Ben bugün 2 minik bir orta boy kavanoz olacak şekilde 3 kavanoz turşu hazırladım ve vereceğim ölçüler ona göre olacak. Açıklamalar kısmında kullandığım tüm malzemeleri ve miktarlarını yazacağım. Bu şekilde diğer kavanozumu da hazırlamış oldum. Hemen turşu suyumuzun hazırlığına geçiyoruz. 1 su bardağından 1 parmak eksik ev sirkesi kullandım, ama eğer keskin bir sirkeniz yoksa 1 dolu su bardağı da kullanabilirsiniz. Üzerine de 1 su bardağı önceden kaynatılmış ve oda ısısında bekletilmiş, oda sıcaklığına gelmiş su ekledim. Normal su ekledim. 1 yemek kaşığı dolusu turşuluk tuz ve 1 yemek kaşığından birazcık daha eksik olacak şekilde de şeker ilavesi yaptım. Şeker ve tuzum eriyinceye kadar turşu suyumu bu şekilde karıştırdım. Bu 3 kavanoz için verdim bu ölçüyü. Eğer artırmak isterseniz birebir oranda artırabilirsiniz. Bu 3 kavanozuma bölüştürüyorum bu suyu, turşu suyunu, hazırladığımız turşu suyunu. Turşu suyumdan hemen hemen kavanozlarımın yarısına gelecek kadar eşit olacak şekilde paylaştırıyorum. Turşu kavanozlarımızın tamamen dolması gerekiyor ve eksik kalan suyu da daha önceden söylemiş olduğum, önceden kaynatıp oda ısısına kadar beklettiğim, oda ısısına kadar soğuyuncaya kadar beklettiğim su ile dolduruyorum ve bu şekilde üstlerinden bir miktar bastırıyoruz ki soğanlarımız tamamen bu suyun içinde kalsın ve herhangi bir bozulma, kararma olmasın soğanlarımızda. Kavanozlarımın tamamını normal oda sıcaklığındaki kaynatılıp soğutulmuş su ile dolduruyorum. Küçük bir de püf noktası vereyim. Soğanlarınızın en üstüne limon koymayı ve defne yaprağı koymayı kesinlikle ihmal etmeyin. Koruyucu görevi görecektir. Biraz sonra açtığım zaman göstereceğim hangi şekilde olduklarını ve orada detaylı olarak neden koymanızı önerdiğimi anlatacağım.
Soğan turşularımızı herhangi bir vakumlama işlemi yapmamıza gerek yok. Hemen kapağını kapatıyoruz ve buzdolabında muhafaza ediyoruz. En fazla 3-4 gün içerisinde turşunuz yemeğe hazır hale geliyor. Benim hazırlayıp buzdolabına kaldırmış olduğum turşularım da tam 4 gün sonra bu hale gelmiş oldu. Hemen açıp rengini göstermek istiyorum sizlere. Pespembe rengini tamamen suyuna vermiş oluyor soğanlarımız ve kendi de tabii mor renginden eser kalmıyor ve inanılmaz bir renge bürünüyor. Tadını anlatamıyorum ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şahane bir lezzeti oluyor. Şu şekilde göstereyim. Bakın en üstüne ben bunda limon koymuşum ama defne yaprağım yana kaydığı için birazcık kararma olmuş. Yani aslında bozulmamış ama sadece rengini o gördüğünüz pembe renge dönüşememiş. Birazcık kararmış. Eğer en üstüne diğerinde olduğu gibi limon parçaları defne yaprağı ile kapatırsanız ve soğanların tamamen suyun içinde kalmasını sağlarsanız mükemmel turşular elde edersiniz. Hemen turşularımı servis tabağına almak istiyorum ve formunu nasıl koruduğunu, nasıl bir renge dönüştüğünü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Limonlarım bile harika bir pembe renge dönüşmüşler. Şöyle göstereyim sizlere. Soğanlarımızda da gördüğünüz gibi herhangi bir erime, dağılma olmuyor. Sunumu da bu şekilde servis tabağına bıraktığınız zaman çok şık görünüyor. Eğer daire şeklinde kesebiliyorsanız mutlaka bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Diğerlerini de hemen göstermek istiyorum size. Bu formlar da çok güzel oluyor. Görüntü itibariyle de güzel, rengi, tadı da inanılmaz güzel oluyor. Ben şekline bakmam, tadı önemli diyorsanız da emin olun gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. İlk yiyenler soğan olduğunu eğer söylemezseniz fark etmiyor bile. Soğanın kokusunu sevmiyorum ama yararlarından faydalanmak istiyorum diyorsanız bu turşu tam size göre olacak. Kesinlikle kokusu, o soğanın acımsı tadı asla olmuyor bu turşuda. Çok uzun süreler fermente olmasını beklemeyeceğiniz, kısa sürede hazır olan, sofrada yerini alan, tüm yemeklerle yakışabilecek, ister et yemeği, ister balık sofrasında, hatta kuru fasulyenin yanında bile çok yakışacak bir turşu tarifi. Bugün hazırlarsanız hafta bitmeden tadına bakabileceğiniz, hatta bitirebileceğiniz bir turşu tarifi. Çok lezzetli olduğunu tekrar belirteyim. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Benim soğan turşusu tarifimle ilgili anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Umarım tarifimden ve videomdan memnun kalmışsınızdır. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.